Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber daha önce yaptığımız Ice build'inin kalın haliyle beraberiz. Dedemizi genç yaşlarına geri döndürdük. Tam olarak 12 ay askerlik yapıp askerlikten yeni gelmiş hali bu hali. Bu build'in en iyi starter olduğunu söylemiştim ve ardından bunda yanılmadığımı siz de görmüş oldunuz. İkinci gün gariban haliyle 4 Wiston'u aldık. Üçüncü günde Feared yaptık ve T17 farmına oturduk. Şimdi ise bu build için bir endgame versiyon yapmasak ayıp olurdu. Öncelikle söyleyeyim, bu build'in popunu hazırlamak 3-4 günümü aldı. Çok kafa yordum. God Eater Sam'a başta olmak üzere yayındaki arkadaşlarının çok yardımı dokundu. Başta God Eater Sam olmak üzere de hepsine de buradan tekrar teşekkür ederim. Bu build'i yaparken amaçladığım şey her şeyi tanklamak ve her şeyi kesmek üzerine kuruluydu. Ama tanklamak daha bir önceliğimdi. Ve 3-4 gün uzun süreli denemeler sonucunda böyle bir build verdik ve amacımızı da yerine getirdik. 4 Torment'le Feared'ı da kesti, T17'yi de yaptı, bütün uballeri de kesti ve çoğu şeyi de tankladı. Eğer daha iyi tavsiyeleriniz varsa da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Sizlerin sayesinde de daha iyi olabilir bu build. Bu endgame versiyonunda da yine her zaman her build'de olduğu gibi Swalin'imiz olmazsa olmaz. Ligin değil, komple oyunun gelmiş geçmiş en bozuk itemlerinden bir tanesi olabilir bu kalkan. Direkt kafadan blok lucky vermesi çok iyi ve bu sayede maplerde enerji shield'imiz gram azalmıyor bile. Çünkü hemen hemen her şeyi bloklayabiliyorsunuz. 88 bloğumuz var. Oyunda bloklayamadığınız sadece 1-2 tane şey var. Atıyorum mesela Maven'ın şempansesi. Asla bloklanamıyor. O tarz şeyler haricinde geri kalan her şeyi tanklayabiliyoruz. CI versiyondayız aynı zamanda. Yani Chaos Immunuz ve Enerji Shield build'iyiz. Enerji Shield build'i olduğumuz için ise bayağı bir tankız. Çünkü çok fazla Enerji Shield leech'imiz var. Regen'imiz var. Recovery'miz var. Karoğlu var. Derken Enerji Shield'imiz oldu ki azaldığında direkt doldurabiliyoruz bu sayede. Çünkü Enerji Shield leech'imiz hayvan gibi. Yani defans dediğimizde bayağı bir tank bir build. Bütün ailment'lara da immunuz. Bütün Uber boss'ları kesebiliyoruz. Uber boss'larda çoğu şeyleri tanklayabiliyoruz. Tanklayamadığımız çok az şey var mesela. Maven'ın şempansesi biraz önce dediğim gibi. Eater'ın Inescape'i buldum mu falan. Geri kalan çoğu şeyi de tanklayabiliyoruz. Ama şunu söylemem gerekiyor. Crit immun değiliz ve bu yüzden bazen kafamıza crit vurabiliyor Uber boss'lar. Uber ellerin o sarı topları bazen böyle crit vurduğunda, crit geldiğinde onları öldürebiliyor. Onu söyleyeyim. Çünkü life ball'umuz o kadar fazla değil. Ama yani Uber Maven Fireball'dur, Uber Sirius'un Meteor'dur, Uber Shaper'ın lazeridir, mavi toplardır falan. Uber Cortex'in her şey, yani baya çoğu şeyi tanklayabiliyoruz oyunda. Regenimiz ve leech'imiz çok kuvvetli olduğu için Uber Shaper'ın lazerinde de yani dot hasarlarında da hiçbir sorunumuz olmuyor. Hasar konusunda ise bütün Uber'leri 3-4 saniye içerisinde yere devirebiliyor. Bu baya bir yüksek bir hasar. Bütün Uber'leri fazla sokuyor. 4 Torment'li Feared kesebilecek kadar fazla hasarımız var. Diğer 17 farmı yaparken aşırı hızlı ve yarıtların canını dahi görmüyorsunuz neredeyse. Haunted Torment basılı çünkü o yeni gelen enchant One'da. Ve yüksek kesitimiz sayesinde bir flicker gibi adeta böyle hızlı bir mapping'i var. Yüksek RF efekti sayesinde de çok güzel de bir clear'a sahip. Boss'ları zaten şahane olduğu için boss'ları geldiğinizde direkt indirebiliyorsunuz aşağı. Cost konusuna gelirsek ise 4 Dormant Feared kesebilen, Valdo farmı yapabilen bu tarz build'lere baktığınızda direkt simplex amuletler, mirror itemlarla dolu olduklarını görebiliyorsunuz. Bu build'de ise o tarz itemler hiç yok. Olabildiğince ucuza yapmaya çalıştım çünkü ve daha da ucuza nasıl yapılabilir onu da gösterdim. 2 tane pop hazırladım bundan dolayı. Ortalama 600 divine civarına bu build'i dizebilirsiniz. Ki bunun zaten 300 divine'ı Mesh Blood, 200 divine'ı da Wand oluyor. Bu build'in en pahalı 2 itemi de bunlar. Bu Wand'ın da craft'ını anlattım başka bir videoda. Oradan kendiniz direkt satış fiyatının yarısına da craftlayabilirsiniz. Sizler için de Better Trading hazırladım. Oradan itemlerin güncel fiyatlarına bakabilirsiniz. Sürekli peto exile çünkü bu fiyatlar değişebiliyor. Veya tak direkt itemleri oradan alıp 15-20 dakikada bu build'i dizebilirsiniz. Bu build'in kötü yanlarına gelirsek ise bu build'in kötü yanı biraz göz yorabiliyor. Ice çok kötü bir görüntüsü var bu oyunda. Ve bu build formattan dolayı da aşırı hızlı. Bu yüzden bazen kontrol etmesi sıkıntı olabiliyor. Hızlı Frostblink atarken bazen kafayı duvara vurabiliyorsunuz. Bunun haricinde kesinlikle öneririm. Umarım keyifli vakitler geçirdiğiniz bir build olur.
Şimdi bu build'i anlatmaya geçelim. Bu build'i anlatırken ben sizlere şöyle bir güzel bir pop hazırladım. Bu pop'ta bilmeniz gereken her şey var. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım bu pop'ta. Pop'un açıklama kısmında uzun uzun yazdım. Anlamadığınız bir şey kalmayacak bu pop'tan sonra veya videoyu izledikten sonra. Öncelikle leveling kısmını değineyim. Leveling Wolf artı Spectre ile yapıyoruz. Bu Wolf artı Spectre bayağı iyi oluyor. Ya bayağı kuvvetli bir Spectre. Bu yüzden de bununla beraber leveling'inizi yapabilirsiniz. Başka bir levelingle vesaire uğraşmanızı önermem açık. Direkt bununla gördüğünüz gibi bossların canını okuyabilirsiniz direkt. Ve mapping'i de yaparken bayağı hızlı oluyor. Sadece koşuyorsun. Ayrıyeten 66 level falan olduktan sonra 5V'ye dalabilirsiniz. Yani 5V'yi direkt başlatabilirsiniz. 5V'de de bu videoyu izleyerek 5V'yi beleşe getirebilirsiniz. Burada nasıl beleşe getireceğinizi vesaire anlattım. 5V yaparak 90 level olabilirsiniz. Veya kendiniz de kazabilirsiniz isterseniz. Banditlerde kilolu yapıyoruz. Çünkü artı 1 verecek o point çok önemli. Pantheonlarda Lunaris ve Tukam'ı alıyorum. Yani ama çok da önemli değil. Ya bunu gidip başka bir şey de yapabilirsiniz. Result değil de Aberrat veya efendime söyleyeyim Yugul vesaire de yapabilirsiniz. Mana Cost'a gelirsek. Bu build'in en önemli kısımlarından bir tanesi Mana Cost. Yani Iceno'nun Mana Cost'u 100'ün üzerinde olması lazım. 100'ün üzerinde. Bunun için bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda tek tek anlattım Mana Cost'la ilgili bilmeniz gereken her şeyi. Burayı izleyerek direkt bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca şu map modlarına dikkat edebilirsiniz. Map modları için ayrıyeten bir video hazırladım ben sizler için. Icenova'nın map modlarında neye dikkat etmeniz gerekiyor? Burada tek tek değindim. Mid budget ve high budget diye iki tane pop hazırladım. Öncelikle mid budget'ta Resister 86 olacak. High budget'a geçerken ise Utmos alıyoruz bir tane. 4 All maksimum resisten dolayı 90'a çıkacak bunlar. Ya Utmos sayesinde 90 olacak. Ayrıca mid budget'ta efendime söyleyeyim şey yapacaksınız. Mesela Anathema. Bleeding Corrupt almanıza gerek yok. Ama high budget'ta paranız bol olduğu için alabilirsiniz. 17 Divine vesaire. Ama tabii ilk başta buna gidip 17 Divine vermenin hiçbir mantığı falan yok. Ayrıca mesela mid budget'ta global defans yok burada Body Armor'da. High budget'ta global defans ekleniyor. Bunun nasıl olduğuna da değineceğim birazdan. Bu build'in itemlerini anlatayım. Bu build'in itemlerinde neye dikkat ediyoruz? Better Trading. Hemen şöyle kopyalıyoruz Better Trading. Nasıl yapıldığını bilmiyorsanız. Geliyorsunuz Google'a Poe Better Trading yazıyorsunuz. Bunu Chrome'a ekliyorsunuz. Chroma ekle yapıyorsunuz. Chroma ekledikten sonra veya Opera ekledikten sonra yapmanız gereken ise şöyle bir işlem var. Burada size bir gülen surat olacak. Gülen suratı tıklayıp en aşağıdan import folder deyip biraz önce burada kopyaladığımız o yazıyı buraya ekleyerek halledebilirsiniz. Yani bu kadar basit. Ardından ise dolmuşta boş yer görende de şeyini açıp buradan bakabilirsiniz. Burada bütün itemler tek tek koydum ben sizleri. Direkt dümdüz alıp geçebilirsin. Wand'ı göstereyim öncelikle itemlerde. Wand'da direkt videodaki gibi craftlayacaksınız. Yani buradan direkt alıyorsunuz base'i. 18 divine. 18 divine'e düşmüş. Çok güzel base'ler. Direkt alıp buradan şuradaki gibi craftlayabilirsiniz. 11 dakikalık ben size bu Wand'ın nasıl craftlandığını anlattım. Sakın gidip 120, 130, 140 divine bayılmayın arkadaşım. Yani yarı fiyatına çok daha uyguna craftlanabiliyor bu tarz sistemler. O yüzden gidip direkt almak yerine kendiniz craftlayın, buradan da hem de bir info kazanmış olursunuz. Bir itemin craftını öğrenmiş olursunuz. Ayrıyeten shield'imiz dümdüz enerji shield olsun. Okey yani sadece enerji shield olması yeterli. Tabi yanında başka şeyler de alırsanız çiçek olur. Fakat gerek yok. Body armor fakirler için böyle bir şey kullanabilirsiniz. 120 kaosta böyle yüksek enerjili bir body armor alın geçin. Hiç fakat ben zenginim nasıl yapacağım abi diyorsanız da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Fakirler içinden bir tane alıyorsunuz. Zenginler içinden de bir tane alıyorsunuz. 7 divine bunu alıyorsunuz. Atıyorum fakirler içinden de bir divine bunu alıyorsunuz. Daha sonrasında ise bu iki temi Recombinator ile birleştireceğiz. Fakat Recombinator ile birleştirirken şuna dikkat edin. Evilite Regalia'ya yani Enerjit Base'de Enerjit itemine geçmeyecek modları almaya çalışın. Mesela buradan aldığınız armor mesela. Armor asla ve asla Twilight Regalia'ya geçmez. Peki yanında diğer armor vesaire varsa veya evasion rating varsa o da geçmez. Bu durumda ne geçer abi? Global defans geçer. Bu şekilde de böyle abuslayabilirsiniz. Yani bu tarz modları, özel itemlere getirebilirsiniz. Twilight Regalia'ya getirebilirsiniz. Bu yüzden de Recombinator bayağı iyi oluyor. Mesela örnek vermem gerekirse. Böyle bir item aldım 7-8 Divine'a. Böyle bir item aldım 1 Divine'a. Bu iki itemi birleştirebiliyoruz arkadaşım. Tabi önce quality'sini de fullleyelim. Böyle quality'yi de fullledim. Bu iki itemi birleştirebiliyoruz arkadaşlar. Birleştirerek burada global defansı buraya getirerek kullanabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Şöyle Twilight Regalia oldu. Global defans geldi mi?
Global defans gelmedi. Şanssızlık. Siz de bunu tekrar tekrar deneyerek bu şekilde diyebilirsiniz. Global defans gibi bir şeyin böyle Twilight Regalia'ya gelmesini sağlayabilirsiniz. Helmet'ta dümdüz herhangi bir helmet alıp geçiyoruz. Yani Kitavators 6 Divine'e herhangi bir helmet alın geçin. Gloves'ta ise şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben burada bilmeniz gereken her şeyi ayarladım. Dümdüz alabilirsiniz. Fakat aldıktan sonra şunu yapmayı ihmal etmeyin. Atıyorum mesela. Burada Burning denemiz Cold'a çevireceksiniz. Ama Cold Rest var. Önce Cold'u Light'a çevirin, sonra Fire to Cold yapacaksınız. Örnek vermem gerekirse mesela onu da göstereyim. Ben mesela şu itemi aldım. 20 Intelligence'ı 100 kaosu aldığım bir item bu. Cold Resistance var. Öncelikle Cold Resistance'ı ben başka yere aktarmak istiyorum. Cold'u Lightning'e çevirelim mesela. Cold Resistance Lightning'e çevirelim. Okey. Sonra buradaki Fire Resistance Burning Enemy'sle birlikte birleşik oluyor. O yüzden de bu modu değiştirebiliyoruz. Fire to Cold yaparsak da Chilled Enemy's'e dönüşecek. Ve Chilled Enemy's oldu gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde de bu itemi kullanabilirsiniz. Tam bizim aradığımız için. Niye? Intelligence var, mana var, resist var. Her şey var yani bunu da almanız gerek. Benim itemi de öyle yaptım. Bu şekilde çok rahat bir şekilde 60-100 kaosluk itemi alıp kullanabilirsiniz. Botta ise dümdüz alın geçin abi. Hiç uğraşmanıza gerek yok. 60-70 kaosla vesaire alabilirsiniz. Belt'te Mage Blood kullanıyoruz. Mage Blood'ımız olmazsa olmaz. Yani low budget'ta, yani mid budget'ta da high budget'ta da bunu kullanacağız. Mage Blood yani olmazsa olmaz. Çünkü bütün resistlerimizi vesaire, bakın gördünüz mü? Buradan Old Rest alıyorum. Buradan da Bismuth kullanıyorum. Bütün resistlerimizi buradan alarak diğer itemlerden hayvan gibi hasara yüklenebiliyorsunuz. O yüzden de bu versiyona kesinlikle ve kesinlikle Mesh Blood'ınız olmadan geçmeyin. Peki benim Mesh Blood'ım yok, ne yapacağım abi? Benim Mesh Blood'ım yok diyorsan da şöyle bir şey yapabilirsin. Ice Nova ileri versiyon şeklinde paylaştım. Buradaki 3 pop'tan herhangi birini yapabilirsin yani dümdüz. Fark etmez. Burada Ice Nova'nın Mesh Blast'sız versiyonlarını ve Crit versiyonlarını paylaştım. 3 pop da birbirine bayağı yakın zaten. Seç birini yapıştır. Ardından Mesh Blood'ını aldıktan sonra ise bu haline çevirebilirsin. Hem siyah olup hem de enerjitli böyle bam güm versiyona geçebilirsin. Amulette şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle fakirler için böyle bir amulet kullanırsınız. Atıyorum 40 kaos alacağınız böyle bir amulet size çiçek gibi olacaktır. 40 kaosluk çiçek gibi amulet kullanabilirsiniz. Veya ben zenginim abi, para dökebilirim, hiç sorun değil benim için diyorsan da zenginler için olan versiyona bakabiliriz. Örneğin mesela şöyle bir itemi 20 Divine'a 30 Divine'a. Tabii benim en mantıklı bulduğum yöntem buraya Activate Life Surge almak ve pusuya yatmak. Bir timsah edası pusuya yatıp bekleyebilirsiniz avınızın düşmesini. Ben kendimin Atmos'unu 35 Divine almıştım. Yayında aldım hatta, böyle şans eseri düştü. Life Surge'u direkt çektim aldım. Çok da güzel bir amulet. Siz de bu şekilde Life Surge'den çok güzel amuletler düşürebilirsiniz. Ring'e gelelim. Ring'imiz öncelikle anatema kullanıyoruz. Ama ben zenginim abi. Anatemayı ben şeyli kullanabilirim. Eğer ben zenginim vesaire diyorsanız da bu versiyonu da kullanabilirsiniz. 15 Divine, 18 Divine, Bleeding Cannot Inflict 10 yolu bir ring kullanabilirsiniz. Ring 2'de ise şöyle bir şey yapıyoruz. Ring 2'de dümdüz herhangi bir tanesini alıp geçebilirsiniz. 5K olsa mesela şu çiçek gibi bir ring sizler için. Veya şöyle 10K olsun, 100K olsun, hiç fark etmez. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer ben zenginim abi derseniz de bu ringin alternatifi olarak böyle bir ring kullanabilirsiniz. Bu ringin craft'ı ise oldukça basit aslında. Gösterebilirim sizlere. Gidip dümdüz ona, çünkü çok fazla para vermeyin. Geldim. Bunu esans satıyorum abi. Zevl esans satacağım dümdüz. Herhangi bir Cerulean ring alıyorum. Crusader olacak. Ardından Zevl esans satıyorum. Ta ki şey gelene kadar. Neden ona Crusader'dan suffix olarak şey gelecek. Conductivity 10 hit gelecek. Conductivity 10 hit geldikten sonra ise with Bristle Metron atıyoruz. Yani suffix cannot be change atıyoruz. Suffix cannot be change'i atıp Reforged Caster diyoruz Harvest'e. Harvest'e geliyoruz. Reforged Caster atıyoruz. Tak. %60 %70 ihtimalle spell damage gelecek. Ardından ise tekrar suffix cannot be change. Tabi bunları with Bristle Metron ile yapın. Şuradan nerede bu suffix cannot be change basıyoruz. Ardından ise Veiled Orb atıyoruz. Veiled Orb attıktan sonra ise bloklama yapacağız. Fire Damage, Fire to Cold vesaire craftlayabilirsiniz buradan. Herhangi Fire to Cold craftladıktan sonra Unveil yapıyoruz. Buradan istediğim şey ne? Mana gelmesi istemek. Örneğin mana geldi. Örneğin mesela Reduce Mana Cost'u geldi. Direkt kullandım. Altına da gidiyorum. Enerji Shield craftlıyorum. Hop, olay bitti. Enerji Shield'i craftlayıp bitirebiliyorum. Bu şekilde craftlayabilirsiniz eğer isterseniz hardcore endgame
yapmak isterseniz. Ardından diğer itemler ise Flask'larınızı ben burada her şeyini ayarladım. Javel'larınızı ise her şeyini ayarladım buradan. Direkt Javel'ları, Flask'ları vesaire alıp kullanabilirsiniz. Başka değineceğim bir şey kalmadı gibi. Triğimiz de bu. Tatlı olarak da buradan Hinder tatlısı atıyorum çünkü yarıtları bayağı yavaşlatıyor. Ayrıca buraya Fire Resist tatlısı atıyorum çünkü herhangi bir resistli olan yeri bloğa çeviriyor. O yüzden de Red Nightmare'i koyup Strange olan yerlere Fire Resist, Fire Resist, Fire Resist koyuyorum. Hem Fire Resist alıyorum hem de blok atak alıyorum. Şurayı da alıyorum. Buradan ayrıyeten blok atak geliyor. Ve bu sayede güzel bir blok veriyor tek başına bu Javel. Başka da değineceğim bir husus kalmadı. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiğince sizlere Ice Nova'nın son versiyonunu anlatmaya çalıştım. Umarım keyifli oyunlar dilerim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.